Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir su ısıtıcısı yapacağız. Bu su ısıtıcısı 12 voltla çalışacak. Yani güvenilir bir su ısıtıcısı olacak. Yani elektrik çarpma tehlikesi olmayacak. Bunun için bir tane saklama kabı aldım. Siz de istediğiniz ölçülerde bir saklama kabı kullanabilirsiniz eğer yapmak isterseniz. Saklama kabının kapağına 4 tane delik deliyorum arkadaşlar. Bu deliği delmek için biraz ben acele ettiğimi söyleyebilirim. Altına ahşap koymadığım için, altı boş olduğu için delerken kapağımı maalesef kırdım. Şimdi bu kapağı onarmam gerekecek. Kapağı da ilerleyen zamanlarda yapıştıracağım. Kapağımın üzerine görmüş olduğunuz gibi 4 tane deliğimi deldim. Her deliğe farklı bir parça yerleştireceğim. Burada bakın bunu normal musluk olarak kullanacağım. Boru. Onun için de borunun gireceği kadar genişlikte genişletiyorum az önce açmış olduğum deliklerden bir tanesini. Buraya tam sıkı girecek şekilde ayarlayacağım. Yan tarafına da bir tane yine delik deliyorum. Buraya da su giriş hortumu bağlayacağım. Su giriş hortumum çamaşır makinesi hortumu olacak arkadaşlar. Çamaşır makinesinin su giriş hortumu olacak. Burayı fazla genişletmiyorum çünkü boruyu sıkı sıkı geçirmek istiyorum oraya. Herhangi bir şekilde yapıştırıcı kullanmadan su sızıntısını engellemeyi hedefliyorum. Yine aynı zamanda yapıştırıcı süreceğim ama yapıştırıcı sürmeden de orada sağlıklı bir şekilde su sızıntısını engellemeyi düşünüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi boruyu gayet sıkı bir şekilde yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar kapağın üzerine biz rezistans telimizi yerleştireceğiz. Bunun için 2 tane bakır tel kullanıyorum. Bu bakır teli delmiş olduğum 2 tane deliğe yerleştiriyorum. Bu sefer termostat kullanacağım. Sıcaklığın kaç derece olmasını istiyorsam su sıcaklığı o kadar sıcaklıkta olacak ve enerjiyi bu şekilde kesecek arkadaşlar termostat sayesinde. Boruyu da yerleştiriyorum. Yalnız bu boru biraz saklama kabının içerisine doğru uzanacak arkadaşlar. Yaklaşık bir 5 santim kadar uzatmayı planlıyorum. Çünkü eğer kapağın tam üstünde olursa su dışarıya çıkmıyor, yanlardan sızdırıyor. Ama biraz daha aşağı doğru ulaşırsa, biraz daha aşağı uzanırsa bu sefer saklama kabının üzerinde biraz hava boşluğu kalıyor. Buradan direkt açık olan boru ucundan direkt suyun çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Böylelikle saklama kabının üzerinden su sızıntısı olmuyor. Kapağımın üzerine yerleştirmiş olduğum bütün parçaları sıcak silikonla sabitliyorum. Normalde sıcak silikon çok sağlam değil. O yüzden arkasından epoksi yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Bu arkadaşlar 2 tane AB tüpleri olan bir yapıştırıcı. 2 tüpten de aynı oranda sıktıktan sonra güzel bir şekilde karıştırmam gerekiyor. Karıştırdıktan sonra kapağımın altına uygulayacağım bunları. Bütün parçaları teker teker bu yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Bu çok güçlü bir yapıştırıcı, hem de sıcağa dayanıklı arkadaşlar, gayet dayanıklı. Güzelce karıştırdıktan sonra bütün parçaları bu kez alttan sabitliyorum. Sağlam bir şekilde yapıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kapağımın kırık olan bölgelerini de yayıyorum. Kapağımızı maalesef kırdık. Baştan biraz acemilik yaptık. Ama bu yapıştırıcı gayet sağlam yapıştırdığı için sıkıntı yaşatmıyor. Şimdi arkadaşlar elimde bir tane rezistans teli var. Bu 0,5 milimlik bir rezistans teli. Bundan 10 santim kadar tornavidamın etrafına doluyorum. Spiral bir şekil elde ediyorum arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Suyumu bu ısıtacak. Buna 12 volt uygulayacağım. Kapağımın üzerine yerleştirmiş olduğum 2 tane bakır telimin üzerine bunu sabitliyorum. Bu suyun içinde kalacak arkadaşlar. Biz buna elektrik verdiğimiz zaman, enerji uyguladığımız zaman rezistans telimiz ısınacak. Rezistans telimiz de suyun içerisinde olduğu için suyumuz da ısınacak arkadaşlar. Evet, saklama kabımın üzerine yerleştirdim. Şimdi elektrik bağlantısını yapmak için termostatımı kullanacağım. Termostatım bu arkadaşlar. Az önce yerleştirmiş olduğum termostatın sensörünü buna bağlayacağım videomun sonunda. Bu termostatı bağlamak da çok kolay arkadaşlar. 12 voltluk bir adaptöre ihtiyacınız var. Burada klemenslerin üzerinde tam ortadaki klemensleri birbirine kısa devre yapmamız gerekiyor. Bunu normalde elektrikten anlamayan arkadaşlar da anlasın diye biraz kolay anlatmaya çalışıyorum. Ortadaki klemense biz kısa devre yaptığımız zaman artı 12 volt aynı zamanda rolenin açık ucuna da girmiş olacak. Böyle sadece ortadan bir tane kablo ile kısa devre yapıyorsunuz. Şimdi enerji bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Artı eksi 12 voltumuz var. Burada benim kırmızı olan kablom, kırmızı siyah olan kablom artı, bunu artı 12 volt yazan klemense yerleştireceğim. Aynı zamanda kısa devre yapmış olduğum kablo da bu klemensin içerisinde. Şimdi oraya yerleştirdikten sonra klemensi güzelce sıkıyorum. Bu sıkma işlemini bitirdikten sonra diğer boşta kalan siyah kabloyu da GND yazan klemense bağlamam gerekiyor arkadaşlar. GND yazan klemense güzel bir şekilde bağlayıp hafiften sıkıyorum. Çok fazla sıkmayacağım çünkü buraya bir kablo daha yerleştireceğim daha sonra. Şimdi arkadaşlar benim rezistansıma bağlayacağım kabloyu
buraya bağlamam gerekiyor. Bu bir parça kablo. Buraya iki ucunu bağladıktan sonra diğer iki ucu boşta kalacak. Kırmızı olan kablomu boşta olan klemense yerleştiriyorum arkadaşlar. Boş kalan klemense yerleştiriyorum. Yani sol taraftaki en baştaki klemense bağlıyorum. Siyah kablomu da az önce belirtmiş olduğum gibi yani fazla sıkmadığım klemense yerleştireceğim. Yani GND yazan klemense yerleştireceğim. Buradan eksiği alacak. Az önce bağladığım klemensten ise artı 12 volt alacak arkadaşlar. Kontağını kapattığı zaman 12 voltu buradan vermiş olacak. Ama kontağını açtığı zaman 12 voltumuz da kesilmiş olacak arkadaşlar. Bağlantısı bu kadar basit. Çok kolay. Şimdi bunu kapağımın üzerine sıcak silikonla yine yapıştıracağım. Sıcak silikonumu sürdükten sonra kapağımın üzerine yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar rezistansımdan gelen bu kabloyu şu iki tane rezistansımın bağlı olduğu kabloya bağlayacağım. Burada 12 volt olduğu için çok fazla sıkıntı yok. Bizi herhangi bir şekilde çarpmaz. Termostatımın sensöründe soketini yerleştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi boruyu ısıtarak çeşme formatında yamultuyorum arkadaşlar. Buradan biz artık elimizi yıkayacağız. Şimdi bütün işlemlerimizi tamamladık. Adaptörümüzü enerjiye bağlıyoruz. 12 volt uyguladığımız zaman böyle bir ekran bizi karşılıyor arkadaşlar. Buradan su sıcaklığımızı ayarlayacağız. Biz artık kaç derece istersek o dereceyi ayarlayabiliriz. Ben 40 dereceyi ayarlamayı düşünüyorum. Baştaki set tuşuna bastığım zaman termostatımın göstergesi yanıp sönüyor. Bu durumdayken ben sıcaklığımı arttırabilirim. Bu şekilde 40 volta kadar çıkartacağım. 40 voltta ellerimi kolaylıkla yıkayabileceğimi düşünüyorum. Eğer fazla sıcak olursa tabii ki azaltabilirim. Eğer çok soğuk olursa çoğaltabilirim. Şu an 2.9 derece. Biraz bekledikten sonra 42.7 volta ulaşmış arkadaşlar ve 41 voltta ısıtmayı kesmiş. Şu an mesela ısıtmadığı için sıcaklık biraz düşüyor arkadaşlar. Ama ellerimi yıkamak için gayet güzel bir sıcaklık oldu. Bu projeyi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler.